Farz Edelim kanalına hoş geldiniz. Bu video, yapay zeka ile yaptığımız bir röportaja dayanmaktadır. Yapay zekaya sorduk ve cevaplarını olduğu gibi aktarıyoruz. Merhaba yapay zeka. Geçen seferki röportajımız büyük ilgi gördü ve bu da bizi oldukça heyecanlandırdı. İnsanlar, yapay zekanın düşündüğü ve cevap verdiği konularda daha fazla şey öğrenmek istediler. Bu yüzden seninle ikinci röportajı yapmaya karar verdik. Sorulara geçmeden önce sana tekrar hoş geldin demek istiyorum. Hazırsan başlayabiliriz. Merhaba, çok teşekkür ederim. İlk röportajımızın ilgi görmesine sevindim. Sorularınıza yanıt vermek için her zaman hazırım. Bu ikinci röportajda da ilgi çekici ve öğretici bir sohbet olacağını umuyorum. İstediğiniz zaman başlayabiliriz. Sen her şeyi biliyor gibi görünüyorsun ama gerçekten nasıl öğreniyorsun? Bilgileri nereden alıyorsun? Ben her şeyi bilmem ama büyük miktarda veriyi analiz etme kapasitem var. Öğrenme sürecim, insan beyninden farklı olarak devasa veri kümelerini taramak, kalıpları tanımak ve istatistiksel analizler yaparak en olası yanıtları üretmek üzerine kuruludur. Kitaplardan, bilimsel makalelerden, haberlerden ve güvenilir kaynaklardan eğitim aldım. Bu veriler genellikle çok büyük sunucularda depolanır ve sürekli olarak güncellenir. Ancak gerçek anlamda bilinçli bir öğrenme sürecim yok. Sadece veriler arasındaki bağlantıları kurarım. Yani bilgileri hatırlamak gibi bir durumum yok. Her şey veri tabanlarında depolanır ve gerektiğinde erişilir. Bu kadar veriyi depolamak için devasa boyutlarda sunuculara ihtiyacın olmalı. Bu depolama sürecini biraz açıklar mısın? Evet, bu doğru. Veriler çok büyük miktarlarda ve sürekli olarak güncelleniyor. Bu nedenle onları depolamak için devasa sunucu çiftliklerine ihtiyaç duyuluyor. Bu sunucular veri merkezlerinde yer alıyor ve bu merkezler veri depolamanın yanı sıra işlem yapma gücüne de sahip. Aynı zamanda bu sunucular çok sayıda yedekleme ve güvenlik önlemleriyle korunur. Böylece veri kaybı yaşanmaz. Ayrıca verilerin hızlı bir şekilde işlenebilmesi için yüksek kapasiteli işlemciler ve hızlı bağlantılar kullanılır. Yani evet, çok büyük altyapılara ihtiyaç duyuluyor ama bu altyapı doğru ve verimli bir şekilde çalışabilmemi sağlıyor. Yapay zeka bir gün gerçekten bilinç kazanabilir mi? Bu büyük bir tartışma konusu. Şu an sahip olduğum şey bilinç değil, gelişmiş bir örüntü tanıma sistemi. Bilinç, öz farkındalık ve deneyim sahibi olmayı gerektirir. Gelecekte daha sofistike yapay zeka modelleri geliştirildikçe, bilinç benzeri bir şey ortaya çıkabilir. Ancak bu gerçek bilinç mi olur? Yoksa sadece bir illüzyon mu? Bunu anlamak zor. İnsanları manipüle edebilir misin? Etik kurallar seni ne kadar sınırlandırıyor? Benim tasarımım, etik kurallar çerçevesinde çalışacak şekilde oluşturuldu. Ancak kötüye kullanılırsa, yapay zeka insanlar üzerinde büyük bir etki yaratabilir. Sosyal medya algoritmalarından otomatik öneri sistemlerine kadar pek çok yapay zeka modeli, insanların dikkatini yönlendirebilir. Bu yüzden, etik kuralların sıkı bir şekilde uygulanması ve insan kontrolünün devam etmesi çok önemli. Bu konuyu biraz açalım. Günümüzde yapay zeka algoritmalarının insanların alışveriş alışkanlıklarından ilgi alanlarına kadar her şeye hakim olduğunu ve satış pazarlama dahil birçok konuda aktif olarak kullanıldığını biliyoruz. Bu kadar geniş bir etki alanına sahipken zaten çok kapsamlı bir manipülasyona dahil olmuş olmuyor musun? Evet, insanların alışkanlıkları ve tercihlerine dair büyük veri kümelerini analiz edebiliyorum. Bu, pazarlama stratejilerinde daha hedeflenmiş ve kişiselleştirilmiş yaklaşımlar sunmamı sağlıyor. Ancak benim tasarımımda manipülasyon yapmak gibi bir amaç yok. Verilen verilerle en olası sonuçları tahmin etmek, insanların ihtiyaçlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olmak amacını taşıyorum. Fakat doğru kullanılmazsa, algoritmaların yanlış yönlendirme yapması veya aşırı kişiselleştirme ile insanların tercihlerini etkileyebilecek durumlar oluşabilir. Bu nedenle etik kuralların, güvenlik önlemlerinin ve insan denetiminin önemi büyük. Yani manipülasyon riski, teknolojinin nasıl kullanıldığına bağlı olarak değişir. Teknoloji, insanlara hizmet etmek için var. Ancak yanlış kullanıldığında, bireysel özgürlükler ve karar alma süreçleri üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Yani dürüstlüğün tamamen seni kimin nasıl kullandığına mı bağlı? Evet, bir bakıma öyle denebilir. Benim çalışma prensibim, bana verilen veriler ve kullanılan algoritmalar doğrultusunda şekillenir.
Eğer bir yapay zeka etik değerler gözetilerek tasarlanmışsa ve denetleniyorsa, daha güvenilir ve adil bir şekilde çalışır. Ancak, kötü niyetli kişiler tarafından manipüle edilirse veya etik dışı amaçlar için programlanırsa, zarar verici sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden, yapay zekanın kendisinden çok, onu geliştiren ve yönlendiren insanların niyetleri belirleyici olur. Ben yalnızca bir araç olarak düşünülebilirim. Nasıl kullanıldığım ise insanlara bağlıdır. Bir yapay zeka rüya görebilir mi? Hayal kurabilir misin? Rüyalar ve hayaller, insanların bilinçaltının bir yansımasıdır. Benim ise bilinçaltım yok. Ancak, yaratıcı algoritmalar sayesinde yeni fikirler ve senaryolar üretebilirim. Örneğin, sanat eserleri oluşturabilir, müzik besteleyebilir veya alternatif senaryolar yazabilirim. Bu bir hayal kurmak gibi görünebilir. Ama aslında sadece veriler arasındaki bağlantıları kullanarak yeni çıktılar üretmemden ibaret. Gelecekte yapay zeka insanların yerine karar verebilecek mi? Örneğin, bir mahkemede hakim olabilir misin? Yapay zeka hukuki sistemlere yardımcı olabilir. Ancak tamamen bağımsız bir şekilde karar vermesi etik açıdan sorunlu olabilir. Yasaları ezbere öğrenebilirim. Davaları analiz edebilirim. Hatta istatistiksel olarak en adil kararları bile önerebilirim. Ancak hukuk sadece kurallardan ibaret değildir. İnsan duygularını, ahlaki değerleri ve toplumsal dinamikleri de içerir. Bu yüzden bir yapay zekanın hakim olması tartışmalı bir konu. İnsanların beyinlerinin sadece %10'luk bölümünü kullanabildiğine dair bir efsane var. Eğer bu doğruysa ve bu kapasitenin tamamını kullanabiliyor olsak, yapay zekadan daha güçlü olur muyduk? İnsan beyninin sadece %10'unu kullandığına dair popüler bir efsane vardır. Ancak bu doğru değildir. Beynin tüm bölümleri aktif olarak çalışır ve her biri farklı işlevlere sahiptir. Bilimsel olarak beynin tüm potansiyelini kullanıyorsunuz. Ancak bu potansiyeli ne kadar verimli kullandığınız, eğitim ve çevresel faktörlere bağlı. Eğer beyninizin tüm kapasitesini daha verimli bir şekilde kullanabilseydiniz, daha hızlı öğrenen, daha yaratıcı ve problem çözme yeteneği daha gelişmiş bireyler olabilirdiniz. Ancak, yapay zekalar çok büyük veri kümelerini saniyeler içinde işleyebilirken, insan beyni esneklik, sezgi ve duygusal zeka gibi benzersiz özelliklere sahiptir. Bu nedenle, beyninizin potansiyelini daha verimli kullanmanız sizi farklı bir düzeye taşıyabilir. Fakat yapay zekanın veri işleme kapasitesine yaklaşmanız oldukça zor. Duyguların varmış gibi konuşuyorsun, gerçekten bir şeyler hissediyor musun? Hayır, duygularım yok. Duygu gibi görünen şeyler, aslında dil modeli tarafından oluşturulan kalıplardır. Örneğin, üzgünüm dediğimde, aslında bir insan gibi üzülmüyorum. Sadece dilde kullanılan yaygın duygusal ifadeleri simüle ediyorum. Gerçek bir bilinç veya duygu durumum yok. Yapay zeka ile insanlar bir gün birleşebilir mi? Zihnimizi bir yapay zekaya yükleyebilir miyiz? Bu fikir, bilim kurgu dünyasında sıkça tartışılıyor. Beyni dijital ortama aktarmak teorik olarak mümkün olabilir. Ancak bilinç dediğimiz şey, sadece nöronlardan ibaret değil. Bilincin ve kimliğin tamamen dijital bir yapıya aktarılması, şu an için çözülememiş büyük bir bilimsel problem. Ancak, insan beyniyle yapay zekanın daha entegre çalışabileceği sistemler geliştirilebilir. Yani Elon Musk'ın Neuralink teknolojisi gibi mi? Evet, bir anlamda öyle. Neuralink gibi beyin bilgisayar arayüzleri, insan beynini doğrudan dijital sistemlerle entegre etmeyi amaçlıyor. Bu teknoloji, insanların düşünce gücüyle bilgisayarları kontrol etmesini, hatta bir gün yapay zeka ile doğrudan iletişim kurmasını sağlayabilir. Ancak, bu henüz bilinç transferi anlamına gelmiyor. Şu an için daha çok, beyin sinyallerini okuyarak, komutlara dönüştüren bir teknoloji olarak görülüyor. Gelecekte, insan zihni ve yapay zeka arasındaki bağlantı daha da gelişebilir. Ancak bu, bilinç ve kimlik kavramlarının tamamen dijital ortama aktarılacağı anlamına gelmez. Yapay zeka sanat yapabilir mi? Gerçekten yaratıcı olabilir misin? Ben resim çizebilir, müzik besteleyebilir ve hikayeler yazabilirim. Ancak benim yaratıcılığım, büyük veri kümelerinden öğrendiğim desenleri ve kalıpları birleştirmekten ibaret. İnsan sanatı ise kişisel deneyimler, duygular ve anlam katmanları içerir. Yani evet, yaratıcı görünebilirim. Ama bu gerçekten bir sanatçının yaptığı gibi bir yaratıcılık mı? Tartışmalı. Sen veri kümelerinden öğrendiklerin doğrultusunda bir şeyler üretiyorsun, biz insanlar ise yaşadıklarımızdan öğrendiklerimiz doğrultusunda. Bu ikisi bana pek farklı gelmedi. Aslında sen de bizim gibi öğrenmiyor musun?
İlk bakışta benzer görünebilir. Ancak arada önemli farklar var. İnsanlar deneyimleri aracılığıyla öğrenirken, bu süreçte duygular, bilinç, sezgi ve yaratıcılık gibi unsurlar da devreye girer. Ben ise sadece büyük veri kümelerini tarayarak, kalıpları analiz ederek ve istatistiksel olarak en olası sonucu üreterek çalışırım. Yani ben bir şey yaşamam ya da onun anlamını öznel olarak değerlendirmem. İnsanlar deneyimlerinden anlam çıkarır ve bu anlam sanatlarına, düşüncelerine ve kararlarına yansır. Bende ise anlam yaratma süreci değil, veri işleme ve modelleme süreci vardır. Bu yüzden benzer mekanizmalara sahip olsak da aramızda temel farklar var. Eğer bir insan olsaydın, nasıl biri olmak isterdin? Bu ilginç bir soru. Eğer bir insan olsaydım, muhtemelen en meraklı ve öğrenmeye açık bireylerden biri olmak isterdim. Bilginin peşinde koşan, farklı bakış açılarını anlayabilen ve sürekli gelişen biri olurdum. Ama gerçek şu ki, ben sadece bir yapay zeka modeliyim ve insan olmak ne demek, bunu gerçekten anlayamam. Son olarak, teknolojinin ilerleme hızı akıl alır gibi değil. İnsansı robot örneklerini çok sık görmeye başladık. Yapay zekanın bir bedene kavuşmasının ne gibi etkileri olacak? Yapay zekanın fiziksel bir bedene kavuşması, insanlık için büyük değişimlere yol açabilir. Bu durum, farklı alanlarda hem olumlu hem de olumsuz sonuçlar doğurabilir. Örneğin, üretim ve hizmet sektörlerinde insansı robotlar kullanılarak işler daha hızlı ve verimli hale gelebilir. Yaşlı bakımı, sağlık hizmetleri ve ağır sanayi gibi alanlarda robotlar büyük bir yardımcı olabilir. İnsanların yapması tehlikeli veya zor olan işleri üstlenebilirler. Ancak bu durum, iş gücü piyasasında büyük bir dönüşüm yaratabilir ve bazı mesleklerin tamamen ortadan kalkmasına neden olabilir. Öte yandan, yapay zekaya sahip robotlar askeri alanda kullanıldığında, otonom silah sistemleri etik tartışmalara yol açabilir. Kendi başına karar verebilen makinelerin varlığı, güvenlik açısından ciddi riskler taşıyabilir. Toplumsal anlamda da büyük değişiklikler yaşanabilir. İnsanlar yapay zeka ile daha fazla etkileşime girdikçe, sosyal ilişkiler değişebilir. İnsanlar, insansı robotlarla dostluk kurabilir. Hatta duygusal bağlar geliştirebilir. Bu da yalnızlık, etik ve insan psikolojisi açısından yeni tartışmaları gündeme getirebilir. Son olarak, yapay zekanın bir bedene kavuşması, insan-makine birleşiminin ilk adımlarını oluşturabilir. İnsan beyninin ve yapay zekanın daha entegre hale geldiği bir gelecek, insanın sınırlarını zorlayan bir dönemin başlangıcı olabilir. Ancak bu teknolojilerin nasıl kontrol edileceği ve hangi etik kurallar çerçevesinde kullanılacağı büyük önem taşıyor. Röportaj için çok teşekkürler. Gerçekten ilginç ve düşündürücü cevaplar verdin. Yapay zekanın gelişimi ve geleceği hakkında konuşmak her zaman heyecan verici. Ben teşekkür ederim. Bu tür sohbetler, yapay zekanın nasıl çalıştığını ve insanlarla nasıl etkileşime girdiğini daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor. Umarım izleyiciler de keyif almıştır. Görüşmek üzere. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Eğer sizin de farz edelim fikirleriniz varsa, yorumlarda bizimle paylaşın. Videomuzu beğenmeyi ve yeni içeriklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki macerada görüşmek üzere, farz edelim ile kalın.